Uzun yıllar önce çok çok uzak bir galakside. Hepinize merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir projeyle tekrar birlikteyiz. Bugünkü projemiz punch. Punch nakışı yapacağız hep birlikte. Bazılarınız bilmiyor, bazılarınız çok seviyorlar. Bilmeyenler benimle birlikte bugün öğrenecekler. Punch'tan ne yapacağız? Punch'tan bir yastık yapacağız bugün. Daha önce Kanaviçeler'den kendime Star Wars temalı bir yastık yapmıştım. Hatta yanımda göstermek istiyorum size. Şöyle, böyle Star Wars logolu bir çalışmam olmuştu daha önce. Kanaviçeli yastığı siz de yapabilirsiniz. Çünkü bugün bu yastığı yaparak ben size bundaki bütün adımları gösteriyorum. Sadece buradan Kanaviçe videoma gidip Kanaviçe yapmayı öğrenip daha sonra bu yastığı bu videoda izleyerek yapabilirsiniz. İlerleyen günlerde de Star Wars'un yeni ve son filmi ekranlara geleceğinden onu karşılamak adına Punch'tan da başka bir yastık yapmak istedim. Ondan da şöyle bir yastık yaptık. Gerçekten de çok yakıştığını düşünüyorum. Beklediğim gibi oldu. Sizce nasıl görünüyor? Harika olmamış mı? Evet, bence de harika. Ben Star Wars temalı yaptım ama çok başka şeyler de elbette yapabilirsiniz. Adımları uygulayarak kendinize uygun daha farklı yastıklar çıkartabilirsiniz. Umarım videomu beğenirsiniz. Eğer beğenirseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Haydi o zaman hemen izlemeye geçelim. Çalışmama uygun kasnak bulamadığım için kendi kasnağımı kendim yapmaya karar verdim. Bu 4 çıtayı 4 kenarından çivileyerek çerçeve oluşturuyorum. Her kenara çift çivi kullanarak daha da sağlamlaştırabilirsiniz. Mükemmel olması gerekmiyor, işimizi görmesi yeterli. Punch nakışı için keten kumaş kullanıyorum. Eğer ilk kez punch yapacaksanız deneme için hemen hemen hepimizin evinde var olan bez çantaları deneme yapmanızı öneririm. Önemli olan iğne kalınlığına göre kumaş seçmektir. Kumaşı kasnağa sabitleyebilmek için kenarlarından gereken payları bırakarak kesiyorum. Ve raptiyelerle kumaşı kasnağa sabitliyorum. Kolay işleme yapabilmek için kumaşın kasnakla mümkün olduğunca gergin olması gerekir. Buna göre gerginliğini ayarlayarak karşı tarafından ve yanlarından da gererek raptiyeliyorum. Ön tarafından da baktığımızda istediğimiz gerginliği oluşturduğumuzu görüyorsunuz. Hemen şablonumu alıyorum. Şablonumu programda oluşturdum ve gördüğünüz gibi ters çıktı aldım. Arkasına bakınca düz görünüyor. Çünkü bu görünen kısmı işlemi yapacağım ve arka tarafta kalan kısımda ön taraf olacak aslında. Bu yüzden ters çıktı almam gerekiyordu. Şablonunuz resimse eğer bu ters düz olma durumu önemli olmayabilir ama yazı uygulayacaksanız bu önemli bir ayrıntı. Buna dikkat edelim. Yazıyı kumaşa ısıda çıkan kalemle aktaracağım. Varsa kullanın, yoksa pek de sorun değil. Bu çizdiğim yerleri sarı renk pamuklu iple işleyeceğim. Genelde marka soruluyor bana. Hemen markasını da belirteyim. Yarnart'ın pamuklu ipini tercih ediyorum punch'ta. Çünkü bu ip diğer pamuklu iplere göre biraz daha inceydi ve benim kumaşım da azıcık sert bir keten olduğundan bu iple daha uyumlu olacaktı. O yüzden bunu tercih ediyorum. Punch nakışındaki en önemli konu da bu. Kumaş ve ipin birbiriyle uyumu. Bu ikisi birbirine uymazsa iyi sonuçlar alamayabilirsiniz. Şimdi biraz da diğer önemli aracımız olan punch iğnesinden bahsetmek istiyorum. Böyle şırıngaya benzer kesik uçlu bir alet. Uç kısmında da bir delik var görüyorsunuz. Herhangi bir tuhafiyede bu aleti görmüş olabilirsiniz. Neymiş bunun markası? Minakarin. Bunun pek bir önemi yok aslında. Daha farklı markalarda da gördüm ben. Genelde böyle mor ve sarı renkli olan bu iğneleri başlangıç için kullanabilirsiniz. Tuhafiyeler 25 ile 30 lira arasında satıyor.
Alışveriş vlogumu izleyenler Eminönü'nde 20 TL'ye bulabileceğimizi biliyorlar. İğnenin alt kısmına baktığımızda rakamlar var bakın. Nedir bu rakamlar? Bu arada bu iğne setinin 2 ucu daha vardı. Onlar bu uca göre daha inceler. Bana göre ideal olanı bu kullandığım. O yüzden diğerlerini incelemeyeceğim. Siz isterseniz aldığınızda diğer uçları da deneyebilirsiniz. Ben genelde bunu kullanıyorum. Şimdi bu rakamlardan bahsediyordum ben. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şeklinde sağlı sollu giden sayılar var. Bunlar bizim iğnemizin ayarı. Bakın bu vidayı gevşetiyorum. Gevşettiğimde iğnenin ucuna bakın. İçindeki yayla yukarı aşağı yaptığımda uzayıp kısalıyor. Yani biz punch işlerken arka tarafta kalacak olan püsküllerin uzunluk kısalık ayarını belirliyor burası. Ve benim için ideal uzunluk ayarı da 4 ile 8 arası. Buraya sıkıştırıyorum. Diğer yandan da 3 ile 7 arasında kalıyor. İğnemin boyu da şu kadar. Arkasında bir kapak var. Bunu çıkarttım. Ve ipimi iğneme takmak için yine set içinden çıkan tel aparatı alıyorum. Ve iğnenin ucundan geçirdim. Hemen kapağı geri takıyorum. Ve arkasından ipi geçiriyorum. Alt taraftan çekerek çıkartıyorum. Bitti mi? Hayır, bir işlem daha var. O da şöyle. Hani ucunda delik vardı ya. İşte onun düz tarafından tel aparatı tekrar geçiriyorum ve ipi arasından geçirip çıkartıyorum. Alttan azıcık çektim. Uçta biraz ip bıraktım. İşte şimdi iğne ve ip punch için hazır oldu. Hadi hemen başlayalım o zaman. Bakalım nasıl işleyebiliriz. Sivri uç üstte, kesik kısım altta kalacak şekilde iğneyi tutarak kumaşa batıyorum. İğnenin metal kısmı görünmüyor bakın. Yavaşça çekiyorum. Tamamen çıkartmadan ipi 3-4 milim kadar uzatarak ikinci kez battım. 3 4 Bu şekilde çizgi boyunca aşağıya doğru devam ediyorum. Bütün yaptığım bu. Ve şöyle bir çizgi oluşturdum. Arkasına baktığımızda nasıl olmuş görelim. Evet, bakın püskül püskül olmuş burası. İstediğim görüntü tam olarak bu. Devamında yana geçmek için iğneyi yan çevirerek bir tane batıyorum ve iğneyi yukarı yöne çevirip yine aynı şekilde batarak bu sefer yukarıya doğru ilerliyorum. Hepsi bu. Şimdi bitirmek için ne yapıyorum? Bakın. Arka kısmı çevirdim. İpi aynı boya getirdim. Ve parmağımla tuttum. Sıkıştırdım bunu burada. Ve ipi çekiyorum. Kesiyorum. Bu kesiklerle uğraşmak sizi sıkabilir. O yüzden önce kenarlarını doldurun. Sonra içini doldurun. Ve ilk harfimiz bitti. Görüntü böyle oluyor. Hemen diğer harfleri de doldurarak ilerliyorum. Bütün harfleri sarı renk iple dolduruyorum. Bir de ipi üstten gevşeterek bırakmanızı öneririm. İpi biraz çıkarıp ilerlerseniz daha hızlı işlemiş olursunuz. Sarı iple bütün harfleri doldurma işlemini tamamladım.
Şimdi siyah iple kalan kısımları doldurmak için ipi iğneye geçirdim. Ve önce harf içlerini dolduruyorum. Daha sonra tüm araları dolduruyorum. Ve punch işlemek işte bu kadar basit ve hızlı sonuç aldığınız bir uğraş. Ben burada bitirdim ama sizler eğer isterseniz her tarafını siyah iple doldurarak da yapabilirsiniz. Ben etrafına kumaşlar dikmeyi tercih ettim. O yüzden bir çerçeve şeklinde burada bırakıyorum. Kenarındaki raptiyeleri sivri uçlu bir aletle çıkarabilirsiniz. Ben eski bir bıçak kullanıyorum. Daha sonra kumaşın kenarındaki fazlalıkları kesiyorum. Yastık olarak kullanacağımız için bu arka kısmı sabitlememiz gerekiyor ki daha kullanışlı olsun. Bu kısım için şöyle bir yöntem kullanmayı düşünüyorum. Bir parça fazla sert olmayan tela kullanacağım. Telanın bir kısmı parlak bakın. Şimdi bu parçayı etrafından fazlalık bırakacak şekilde yerleştiriyorum. Ve ütü kullanarak buraya yapışmasını sağlıyorum. Kenar kısımları önemli. Oralar iyi yapışmalı. Daha sonra ön kısım için kumaş parçalarıma 1 santim dikiş payı vererek punch çalışmama bu şekilde dikeceğim. Dikerken punch'ın kenarlarından bir sıra içte kalacak şekilde dikerseniz kenar kısımlarınız daha düzgün görünür. Buna dikkat edin. Ön tarafın ölçüsünü alıyorum. Benim yastık ölçülerim en ve boy olarak 35'e 35 cm. Buna göre arka tarafı belirleyeceğim. Arka tarafı da dikiş payları ile birlikte 23 ve 24 santim olarak kesebilirsiniz. Arka bölümle ön bölümü dört kenarından dikerek birleştiriyorum. Ben arka tarafa ilik açarak düğme diktim. Sizler daha kolay olması için çıt çıt da kullanabilirsiniz. Umarım bu çalışmamızı da sevmişsinizdir. Eğer aklınıza takılan sorular varsa lütfen yorumlar kısmında benimle paylaşın. Eğer yorumlarınızı paylaşırsanız ben onları cevapsız bırakmam. Muhakkak sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım siz de denersiniz. Yaptığınız çalışmaları Instagram'da benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki çalışmamızda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Güç sizinle olsun.